Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir çalışma gününde daha birlikteyiz. Bugün İzmir'de gerçekten çok sıcak bir hava var artık. Bahar kendini iyiden iyi hissettiriyor. Bu çalışmamızı sizlerin isteği doğrultusunda yapıyoruz dostlar. Uzun zamandır bana Instagram'dan, Facebook'tan ve özel mesaj yoluyla gelen bir soru vardı. Bu soruyu cevaplamak için ve aydınlığa kavuşturmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Gelen soru şuydu. Krom efekt boyasıyla plastik aksam olsun, metal aksam olsun ürünlere gerçek krom efekt görünümü verebilir miyiz? Bu soru çok soruluyordu. Evet, bunu yapmak mümkün fakat güzel detaylı bir işçilik istiyor. Bunun için çeşitli malzemeler aldım. İlk ürünümüz Art Deco'nun Boost Parlak Gloss siyah boyası. Bu ne alaka diyeceksiniz ama siyah boya bazı işlemlerde kromun daha iyi efekt vermesi için gerekli oluyor. İkincisi Presto Deco'nun krom boyası. Evet, Art Deco'nun akrilik mat verniği ve Karat'ın parlak motif Karat parlak vernik. Bu ürünleri kullanıp detaylı bir şekilde uygulamamızı yapacağız. Ayrıca burada fön makinemiz var. Bundan da ısı uygulaması yapıp bir nevi fırın efekti yaratmaya çalışacağız. Şimdi hep beraber bu işleme geçelim. Detaylı şekilde nasıl uygulanıyor görelim. Evet dostlar, işleme başlıyoruz. Daha iyi bir netice alabilmek için ürünümüzü öncelikle parlak siyah renge boyayacağız. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Nozolumuz biraz bozulduğu için tenekenin biraz akıtma yaptı etrafına ama ürünün üstüne herhangi bir şey gelmedi. Şimdi kurusun. Daha sonra krom boyamızı atalım. Evet dostlar, şu an ürünümüz güneş ışığı altında ama buna biraz daha ısı vererek fırın efektini daha çok yansıtacağız. Biraz daha boyanın yüzeye yapışmasını sağlayacağız. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi biraz doğal ortamda kurusun. Daha sonra Chrome Effect spreyimize geçelim. Evet dostlar, öncelikle sizlerden özür dileyerek videoma devam etmek istiyorum. Elimizde olmayan bir sebepten ötürü kameramın şarjı bitmiş. Kendi kendine batarya yeme gibi bir sorunu var bu ara. İlk iki kat krom tabakasını atmıştık sprey boyamızın ama onu maalesef kaydetmemiş. Şimdi 3. ve 4. tabakalarda size bunu tekrar göstereceğim. Bu arada kaçırdığımız kısım ilk iki kat sprey boyamızı attık. Kurutma işlemini yaptık fön makinamızda. Şimdi 3. ve 4. katı yapacağız. Kaçırdığımız kısımlara gelince ince ince atıyoruz arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyoruz. İnce tabakalar halinde. Yani şu şekilde göstereyim. Bir anda boyayı sıkmıyoruz. İnce tabakalar halinde ürünün dört yönünden atıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi ardından hemen buna ısı uygulamamıza geçeceğiz. Isı kromun yüzeye daha iyi
işlemesini sağlayacak. Sizden kastımız bu. Amacımız bu. Bu kadar yeterli. Şimdi kendi ortamında kurusun. Daha sonra son tabakaya atalım. Evet dostlar, 4. ve son kat uygulamamızı da yapalım. Dediğim gibi 4 yönlü ve ince katlar halinde. Evet. Şimdi ısı uygulamamızı da yapalım. Şimdi kurusun. Daha sonra sonucu hep beraber bakalım. Evet dostlar. Chrome Effect boya işlemimiz sona erdi. Ama gördüğünüz gibi vaat edilen olması gereken renk bu. Parlak, doğal krom tonu. Görüyorsunuz ne kadar muhteşem bir renk. Ama sonucu görüyorsunuz. Bildiğimiz gümüş. Hatta gümüşten bile mat gri renk. Benim aracın orijinal rengi bundan daha parlaktır. Buna son bir şey yapacağım şimdi. Üzerine parlak vernik atacağım. Normalde hiçbir şey uygulamadan bu rengi alacağı vaat ediliyor. Ama bu sprey boya sınıfta kaldı. Maalesef başarılı değil. Yurt dışındaki bazı platformlarda videolar izlemiştim. Öyle sprey boyalar var ki krom, belki onlar sanayi tipi boyalardır. Bildiğiniz malzemenin üzerine attığınız zaman kaplaması direkt olarak kromo, yani şu renge dönüşüyor. Kuruyunca, ısıyla kuruttuğunuz zaman özellikle boyanın aldığı renk bu. Özellikle ısı kullandım. Belki ısıyla bir tepkiye iletişime geçer diye ama maalesef. En detaylı şekilde işçiliğimi yaptım ama sonuç bu. Ben daha önce de bunun neticesini almıştım arkadaşlar. Başarılı değildi. Fakat çok istek geldi. O yüzden sizler için uygulamak istedim. Fakat ben tavsiye etmiyorum. Yani şu mat görünüme değmez. Görüyorsunuz. Bu krom değil. Krom budur. Bence bu ürün sınıfta kaldı. Şimdi üzerine bir parlak vernik atalım. Son kez deneme yapalım. Daha sonra sonucu tekrar değerlendirelim. Görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar, şimdi üzerine parlak vernik uygulamanızı yapalım. Bunun Motip'in Karat serisi, üst düzey serisiyle yapacağız. Art serisidir bu. En iyi parlak verniklerden bir tanesidir. Bir deneyelim bakalım. Ben sonucun değişeceğini sanmıyorum. Sadece biraz daha parlaklık verecektir ama bu parlaklık krom yönünde olmayacaktır. Gümüşün parlaması şeklinde göreceksinizdir. Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Evet. Vernik uygulamamız tamamlandı. Şimdi kurusun. Daha sonra sonucu hep birlikte bakalım. Evet dostlar. Vernik tabakamız kurudu ama sonuç daha da berbat oldu diyebilirim. Şu orijinal krom rengimiz. Görüyorsunuz. Ne kadar muhteşem ve parlak. Bu da üzerine vernik yemiş. Güya krom boya ile boyanmış ürünümüz. Dediğim gibi benim arabanın boyası bundan çok daha parlaktır. Bu bildiğiniz gri. Krom değil. Kullandığım ürün en kaliteli ürünlerden bir tanesiydi. Bu sektörde kendini kanıtlamış bir markaydı. Ama sonucu görüyorsunuz. Sonuç gerçekten ortada. Yani işe yaramıyor. Krom sprey ile boyadığınız ürün bu görünümü kesinlikle almıyor. Şimdi genel bir görüşme yapıp videomuzu noktalandıralım. Görüşmek dileğiyle dostlar. Evet dostlar, bugün de güzel bir çalışmaya imza attık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda Chrome Effects sprey boyaları işe yarıyor mu yoksa tamamen bir aldatmaca mı, buna baktık. Sonuç maalesef olumsuz dostlar.
hiçbir işe yaramıyor. Çok kötü bir sonuç veriyor. Yani olması gereken renk tonunun şu olduğu söyleniyor. Bu boyanın kapağının üzerindeki renk tonu. Görüyorsunuz nasıl ışıl ışıl, pırıl pırıl. İnsanın gözünü alıyor. Ama ortaya çıkan sonuç bu. Mat bir gri. Kesinlikle bu firmaların bu konu üzerinde daha güzel çalışmaları lazım. Çünkü bu iş imkansız değil, olmaz diye bir şey yok. Ben yurt dışında bunun örneklerini gördüm. Bildiğiniz tenekedeki sprey boyayla adamlar bir Volkswagen'in tamponunu boyadılar ve kesinlikle ışıl ışıldı. Orijinal krom kaplamayla sprey boya arasında hiçbir fark yoktu. Bu konuda daha özveri bekliyorum firmalardan. Evet arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma oldu, bir deney çalışması oldu, bir test yaptık birlikte. Sonsuz sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle.